Piyasaların ateşi devam edecek mi? Dolar yükselecek mi? Borsa ne olacak? Hektaş ne olacak? Sasa ne olacak? Euro ne olacak? Sterlin ne olacak? Gümüş ne olacak? Altın ne olacak? Bitcoin ne olacak? Hepinizin merak ettiği sorulara bu video içerisinde 10 dakika içerisinde yanıt bulmaya çalışacağım sevgili dostlarım. O yüzden beni çok dikkatli bir şekilde bu video içerisinde dinlemenizi sizden rica ediyorum. Özellikle borsa yatırımcıları Borsa İstanbul üzerinde tahmin ettiğimiz bir seviye vardı. Bu seviyenin üzerinde aşağı yönlü kırılım gerçekleşti. Peki bundan sonra Borsa İstanbul'da düşüşler devam edecek mi? Hangi seviyeler Borsa İstanbul takipçileri için 100 endeksinde takip edilecek önemli seviyeler olmalı? Bunlara değineceğiz. Hemen Sasa ile başlayalım sevgili dostlarım. Sasa'da 151 üzerinden bir kapanış geldi. Bu 151 kapanışıyla birlikte Sasa'da yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Sasa'nın 151 seviyelerinden bir kapanış görmesi özellikle çok kritik bir destek üzerinde kapatması şimdilik Sasa'da takip edilecek önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse tekrardan 175 TL üzerine doğru yukarı yönlü hareketler Sasa'da görülebilir. Aksi takdirde Sasa'da 139 ve 130 TL'ler civarına doğru geri çekilme izlenebilir. Tüm piyasalar için geçerli olacak bir burada açıklama yapacak olursak arkadaşlar bakın bir malın değeri ederinin çok üzerindeyse o mal mutlaka eder seviyesine ulaşana kadar geri çekilmeye devam eder. Tabi burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Örnek olarak bir kalemin değeri 20 liraysa bu kalemin de değeri 80 liraya 100 liraya çıktıysa arkadaşlar burada artık bu kaleme talep biter ve bu talebin bitmesiyle birlikte satışlarının da durması, alıcılarının durmasıyla birlikte burada hızlı bir şekilde bu kalemin 20 lira değer seviyesine gelene kadar aşağı yönlü hareketi hız kazanabilir. O yüzden borsada da böyledir bu. Değerinin çok üzerinde, ederinin çok üzerinde olan hisseler mutlaka kendi değerlerine doğru hızlı bir şekilde geri gelecektir. Buradan sizler de Hektaş ve Sasa yatırımcıları özellikle belli çıkarımlar edinebilirsiniz. Hektaş'ta da gene arkadaşlar 41.54 seviyesinde bir kapanış geldi. Bu 41.54 seviyesi orada da 40.54 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Burada 47.19 direnç takip edilecek 40 lira 54 kuruş üzerinde kalındıkça. Fakat 40.54'ü aşağı yönlü Hektaş'ta kırar ise burada da gene 36.44 ve 33.90 seviyelerine doğru bizler aşağı yönlü hareketi tekrardan sizlerle birlikte takip ederiz. Ederinin üzerinde mal almak çok riskli. O yüzden şirket değerlerini mutlaka alacağınız hissede kontrol edin. Bu sizin çok faydanıza olacaktır. BIST 100 tarafına baktığımız zaman da özellikle takip ettiğimiz yukarı yönlü 4714 seviyelerinden bir dönüş gelebileceği ile ilgili önerimiz, uyarılarımız oldu. Tabi tam bu seviyeden noktasal olarak bir dönüş yakalamış durumdayız. Burada 4517 bu hafta bizler için takip edeceğimiz önemli bir destek seviyesi. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda da aşağıda gene 4395, 4320 seviyeleri Borsa İstanbul'da önemli takip edilecek seviyeler arasında olacak. Doların ateşi ne olacak? Evet, dolar gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte de gene baktığımız zaman yatay seyrine devam ediyor. Dolarda önemli kritik bir direnç. Burada 18.62 direnci. Bu 4 saatlik grafikte baktığımız zaman hala da verdiğimiz seviyeler 18.62 ve 18.71 seviyeleri dolar için önemli. Aşağıda da 18.36 4 saatlik grafikte bunlar izlendiği zaman sevgili dostlarım yön olarak sizlere hangi yönün daha sizler için sinyalinin yüksek olacağını, yükseliş mi düşüş mü sinyalinde olacağını verecek. Aşağıda 18.36 kırılır ise aşağı yönlü, 18.71 yukarıda kırılır ise yukarı yönlü 19.50 hareketi dolar kurunda başlayacak demektir. Buradan bunun sinyalini sizlerle birlikte
takip edeceğiz. Uzun zamandır yatayda seyreden bir dolar kuru mevcut. Dolar kurunda bizler için kısa vadeli ödenmesi gereken borç miktarı, ayrıca Çin tarafında çok önemli arkadaşlar. Bu Çin tarafındaki biliyorsunuz Covid-19 ile sıfır mücadeleden vazgeçilmesi, artık yavaş yavaş üretim yönüne dönülmesi kararı da gene önemli olacak. Bu da altın ve gümüş takipçileri için önemli olacak. Buradaki hareketlilik ve alınan kararlar doğrultusunda altın ve gümüş talebinin de artacağı unutulmamalı. Bu sebeplerdir ki diyebiliriz. Altın tarafında özellikle trendin artık yukarı yönlü döndüğü, kısa vadeli 4 saatlik grafiklerde aşağı yönlü düzeltme hareketleri görülse de altının ons tarafında yön hala da yukarı yönlü düzenlemelerine devam edecektir. Burada da trendin bozulmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim altın tarafında 1660 dolarlar seviyesinde kalındıkça yön hala da yukarıdır. Çünkü 1660 altının onsunda önemli bir destek konumuna ve burada artık bir güç kazanma yönünde hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. O yüzden 1660 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça altında yön yukarı yönlü 1940 dolarlara doğru buradaki hareketi tamamlayacaktır diyebiliriz. Şimdi kapanış seviyesine en yakın olarak bizlerin takip ettiği 1730 bölgesinde güzel bir desteği var ons altının. Bu 1730 dolara kadar gerileme olabilir. Gayet de normal buraya kadar bir gerileme olması. Buradaki hareket tekrardan toparlayıp 1758 1800 dolarlar civarına doğru tekrardan yukarı yönlü hareket edecektir. O yüzden altının onsuyla birlikte gram altın tarafındaki geri çekilmeler de sınırlı kalabilir. Gram altın tarafında 925 TL önemli bir destek. Ayrıca yukarıda bizlerin takip ettiği 1035 civarından geçen bir destek var. Burası da gene gram altın için kuvvetli bir destek bölgesidir. 1035 seviyesi dikkatle takip edilmesi gereken bir alan. Burada altının yukarı yönlü kırdığı bir formasyonu mevcut. Burasının retest edilmesi de gayet normal. Oradaki 1035 seviyesi ve 1025 destekleri üzerinde kalındıkça yön gram altın tarafında da gene yukarı olacaktır arkadaşlar. Burada da 1140 TL civarından geçen alan bizler için gram altında hala da hedef konumunda olan bir bölgedir. Altın takip eden sevgili dostlarımız için de önemli uyarılarımızı buradan yapmış olalım. Euro Türk Lirası tarafına baktığınızda Euro Türk Lirası'ndaki hareketler bizler için bu çizdiğimiz grafik içerisinde gayet net bir şekilde devam ediyor. Buradaki hareketler alt bantta değdiği zamanlar alım ve yukarıdaki üst banda değdiği zamanlarda ise satış olarak değerlendirilebilecek alanlar şeklinde takip ediyoruz. Burada bizler için Euro Türk Lirası'ndaki maksimum gidebilecek seviye şu an burada gördüğünüz 21 TL civarına doğru hareket Euro'da izlenebilir. Tabii ben sizler için bu grafiği takip ediyorum. Siz de kendi grafikleriniz üzerinde bunu takip edebilirsiniz. Aşağıda ise Euro tarafında takip edilecek bir bölge, tekrardan bu bölge içerisine gelir ise bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alan. Orası da 18.40 civarından geçen alan. Yani aşağıda 18.40 önemli bir destek, bant aralığı olarak da yukarıda 21 TL bant aralığı orta vadede takip edilecek bir bant aralığı olarak Euro'da takip edilecek. Euro bölgesinde ayrıyetten biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın agresif faiz artışlarına devam edebilme olasılığı oldukça yüksek. Sterlin tarafına baktığımız zaman onların da hala enflasyonda başı dertte. Bu enflasyonist baskıdan kurtulabilmek için onlar da faiz artışlarına devam etmek zorunda. Burada da grafiğin üst tarafı sterlin takip edenler için bugün itibariyle baktığımız zaman 23 lira 40 kuruş seviyesinden geçen alan. Yani bu alan şimdilik sterlinde her zaman buraya değişler bir satış, alta değişlerde bir alım fırsatı olarak değerlendirilen alanlar şeklinde olur. Burada hedef 23.40 sterlin takip edenler için
alt seviyesinden geçen bölge ise yani alım fırsatı için tekrardan bu bölge gelir mi? Bunu da takip edeceğiz ama zor gibi gözüküyor. Oradaki bölgede 19.70 seviyesi. Burası 19.70, yukarıda da 23 TL. Orta bantta izlenecek, bu hareketin devamı için izlenecek alanlar olarak takip edilebilir sterlin yatırımcısı arkadaşlarımız için. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün özellikle ons tarafındaki hareketlerde burada da gene bir retest olayına gümüş tarafında da gidiliyor. Gümüşün retest olaylarında takip edeceğimiz bölge bizim sizlerle birlikte şurada dip oluşumlarının olduğu bölgenin kırıldığı alan. Yani orası da 20-25 civarından geçen bir alan. Buranın da altında bir sarkma olmadığı müddetçe gümüşün ons tarafında da herhangi bir hareket olacağı, yani aşağı yönlü bir hareket olacağı düşüncem yok sevgili dostlarım. O yüzden gümüşün onsundaki arkadaşların da rahat olmaları şu an için aşağı yönlü sert bir düşüşün olmasıyla ilgili bir sinyal henüz grafikte gelmedi. Sizler 21-26 altında kapanışlar ons gümüş tarafında yaşansa da görsek de ilerleyen günler içerisinde burası tekrardan yukarı yönlü hareketine ben devam edeceğini düşünüyorum ve gümüşte ons tarafında özellikle 24 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin takip edileceği düşüncelerim içinde. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için önemli seviyemiz aşağıda. Bizler için 12.70 bölgesi önemliydi. 12.70 bölgesinin altına doğru sarkmalar yaşadık. Şimdi bizler için takip edeceğimiz 12.25 destek bölgesi hala daha önemli. Burayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Burası da arkadaşlar 11.50 yükselişinin başladığı bölge. Yani bizler bu 11.50 seviyesinin altında bir kapanış görmediğimiz sürece gümüşün ons tarafında da hala da yukarı yönlü seyir devam edecek. Burada kısada 13.40 bizim takip edeceğimiz alan. Yukarıda kademeli olarak 14-10 seviyeleri gene gümüşün gram tarafındaki arkadaşların takip etmesi gereken önemli seviyeler olacaktır. Bitcoin tarafında son duruma hemen bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Bitcoin'e de genel olarak piyasalar denginde baktığımız zaman burada bir denge oluşumu kurmaya çalışan Bitcoin izliyoruz. Burada görüyorsunuz bakın şu şekilde bir denge. Yani bu tür yatay yönlü grafiklere baktığınız zaman burada bir dip oluşumu bölgesi oluşmuş olabilir. O yüzden diyoruz ki 15.000 altında hala da Bitcoin'de bir kırılım olmadığı sürece yukarıdaki hareketler bu 19.000 dolar seviyesine doğru ilk etapta Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Orada da dikkatli olmakta fayda var. Şimdilik bu dip oluşumunun kırılacağı alan 21.000 dolar seviyesi. Bu 21.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılmadıkça da temkinli duruşuna Bitcoin'i takip eden arkadaşlarının da dikkat etmesinde fayda var diye düşünüyoruz. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Hızlı bir şekilde piyasaları değerlendirdik. Hepinize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza beğeni atmayı, kanalımıza abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.